Gece vakti İstanbul'un eski sokaklarında yürürken insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Acaba bu şehrin altında halen keşfedilmeyi bekleyen ne sırlar yatıyor? Özellikle de söz konusu yer yere batan Sarnıcı olunca. Çünkü burası yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda yüzyıllardır anlatılan gizemlerin merkezi gibi. Ve bugün size anlatacağım olay, belki de Osmanlı tarihinin en esrarengiz hikayelerinden biri. Rivayetlere göre olayın merkezinde, herkesin adını duyduğu o ürkütücü varlık var, Medusa. Hani şu gözlerine bakan insanları taşa çevirdiğine inanılan, saçları yılandan oluşan efsanevi yaratık. Günümüzde onun başını temsil eden taşları hem yere batan sarnıcı içinde hem de Apollon tapınağı çevresinde görmek mümkün. Ama mesele yalnızca bir mitoloji hikayesi değil. Çünkü anlatılanlara göre Osmanlı döneminde bazı insanlar, Medusa'nın gerçekten yaşamış bir varlık olduğuna inanıyordu. İşin en ilginç kısmı ise bu söylentilerin doğrudan Abdülhamid ile ilişkilendirilmesi. Gizemli olaylara ve istihbarata olan ilgisiyle bilinen Abdülhamid Han'ın bu konuyu ciddi şekilde araştırdığı söyleniyor. Hatta anlatılana göre Sherlock Holmes hikayelerini bile Osmanlıca'ya çevirtip saray kütüphanesinde bulunduruyordu. Yani bilinmeyene karşı büyük bir merakı vardı. Hikaye çok daha eskiye, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Rivayete göre İtalya'dan gelen gizemli bir heyet, Fatih Sultan Mehmet'e ulaşmaya çalışıyor. Yanlarında hediyelerle geliyorlar ama asıl amaçları başka. Çünkü onlar, yere batan sarnıcının derinliklerinde saklanan çok özel bir hazine bildiklerini söylüyorlar. Ancak bu hazine altın ya da mücevher değil. Onlara göre orada saklanan şey, içinde Medusa'nın bedeninin bulunduğu gizemli bir lahit. Başta kimse bu olaya anlam veremiyor. Fakat heyetin ısrarcı tavırları Fatih Sultan Mehmet'in dikkatini çekiyor. Rivayete göre İtalyanlar, bu lahdin yerini yalnızca padişaha söyleyeceklerini belirtiyorlar. Bunun karşılığında da çeşitli ayrıcalıklar talep ediyorlar. İşte tam bu noktada olayın içine gizli örgütler, pagan tarikatları ve karanlık söylentiler giriyor. Aradan yıllar geçiyor. Konu unutulmuş gibi görünse de, bu hikaye bir şekilde Abdülhamid'in kulağına kadar gidiyor. Abdülhamid Han, Yıldız İstihbaratı'ndan seçkin bir ekip kurarak yere batan sarnıcında araştırma yaptırıyor. Çünkü sarnıcın bugün gördüğümüz kısmının çok küçük bir bölüm olduğu söyleniyor. Rivayetlere göre kapatılmış dehlizler, gizli geçitler ve hatta başka tarihi yapılarla bağlantılı tüneller bulunuyor. Ve anlatılanlara göre ekip sonunda gizemli lahdi buluyor. Oktan Keleş'in anlattığı rivayete göre lahit açıldığında içeride insanı dehşete düşüren bir görüntüyle karşılaşılıyor. İddiaya göre içeride yarısı insana, yarısı yılana benzeyen mumyalanmış bir beden bulunuyor. Bu görüntüyü yalnızca çok az kişi görüyor ve hemen ardından büyük bir gizlilik kararı alınıyor. Çünkü halk arasında paniğe ve fitneye yol açabileceği düşünülüyor. Söylentiye göre Abdülhamid Han, olayın duyulmaması için özel bir ferman bile yayımlıyor. Daha sonra lahit boş şekilde gün yüzüne çıkarılıyor, hatta kısa süreliğine halka gösteriliyor. O dönemde lahdin fotoğrafının çekildiği ve gazetelerde yayımlandığı da anlatılıyor. Ama işin tuhaf tarafı şu, rivayete göre o gazetelerin ilgili nüshaları zamanla ortadan kayboluyor. Tabii bütün bunların ne kadar doğru olduğunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Çünkü elde net bir kanıt yok.
Ancak insan düşünmeden de edemiyor. Neden dünyanın dört bir yanında birbirine benzeyen yarı insan yarı yılan hikayeleri anlatılıyor? Mesela Şahmaran efsanesi. Anadolu'da özellikle Adana ve çevresinde halen anlatılır. Belden aşağısı yılan, üst kısmı insan olan gizemli bir varlık. Hatta bazı rivayetlerde Lokman Hekim'in onunla karşılaştığı bile söylenir. Yine Yılan Kale hakkında anlatılan hikayeler de bu efsaneyi daha ürkütücü hale getiriyor. Bugün bile dünyanın farklı yerlerinden yarı yılan insan gördüğünü iddia eden insanların hikayeleri internette dolaşıyor. Kimi buna cin diyor, kimi başka bir boyuttan gelen varlıklar. Kimileri ise hepsinin sadece efsane olduğuna inanıyor. Ama şunu kabul etmek lazım. İstanbul gibi binlerce yıllık bir şehirde, özellikle de yere batan sarnıcı gibi karanlık ve gizemli bir yapının içinde insanın hayal gücü kolay kolay durmuyor. Belki de bazı sırlar gerçekten ortaya çıkmamalıdır. Kim bilir? Belki de geçmiş sandığımız kadar uzak değildir. Ve belki de bu dünyada halen bizim bilmediğimiz şeyler vardır. Çünkü tarih bazen kitaplarda yazılandan çok daha karanlıktır. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa, takip edip abone olmayı unutmayın.